Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide nasıl sulanır ve orkide sulama teknikleri nasıldır bunlardan bahsedeceğim. Sizlere 3 farklı orkide sulama tekniğini göstereceğim. Yazın tatile çıktığınızda uzun süre çiçekleriniz susuz nasıl kalabilir? Bu bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi ve bunun püf noktasını sizlerle paylaşacağım ve böylelikle gönül rahatlığıyla tatile gidip günlerce orkidelerinizi sulamadan evde bırakabileceksiniz. Şimdi hemen sizlere bu yöntemleri göstermek istiyorum. İlk olarak orkide nasıl sulanmaz? Bu yanlış sulama yöntemidir. Orkide üstten kesinlikle sulanmaz. Nedeni ise eğer orkidenizin yaprak aralarında, gövdesinde çok fazla su birikirse bu orkidenizin yapraklarının sararmasına ve gövdenin su toplayıp mantar hastalığına yakalanmasına sebep olur. Orkidenizin yaprakları aniden gövde kısmından itibaren sararıyor ve gövde kısmı bu şekilde su topluyorsa bu yanlış sulamalardan ya da fazla verilen sudan kaynaklanır ve böyle bir durumla karşılaştığınız zaman hemen suyu kesmeniz gerekiyor. Kesinlikle orkideler fazla sulanmaz. Ve böyle bir durumla karşılaştığınızda sizlere tavsiyem orkidenize suyu kesin ve mutlaka sararan yaprak aralarına ya da su toplayan gövde kısmına 1 çay kaşığı kadar toz tarçını mutlaka dökün ve bu mantarı durdurur. Kısa sürede o enfeksiyonun kurumasına yardımcı olur. Böylelikle orkidenizi yeniden kurtarabilirsiniz ve orkidelerinizi kesinlikle kafanıza göre sulamayın. Şimdi sizlere orkideler ne zaman ve nasıl sulanır bunu da göstereceğim. Orkide ne zaman sulanır? Orkide günlere ve haftalara göre sulanmaz. Orkide sulanmasını biz kök rengine bakarak yaparız. Kök rengi bize orkidenin suya ihtiyacının olup olmadığını gösterir. Sol elimdeki gibi eğer kök rengi beyaz ise suya ihtiyacı var demektir. Sağ elimdeki saksıdaki gibi kök rengi yeşil ise bu orkidenin suya ihtiyacı yok demektir. Bu yüzden orkidelerinizi sulamadan önce lütfen kafanıza göre değil, orkidenin köklerine bakarak yapın. Ve orkidenin köklerine bakarak yaparsanız hiçbir zaman orkideniz fazla su almamış olur. Orkidelerde 2 türlü kök vardı. Bir elimdeki hava kökleri, ikincisi ise saksı içerisindeki kökler. Sulama zamanını kesinlikle hava köklerine bakarak yapmıyoruz. Çünkü hava köklerinin rengi her zaman beyaz ve gridir. Saksı içerisindeki kökler ise su vermenize göre rengi değişir. Bu yüzden su vermeden önce sadece saksı içerisindeki köklere bakın. Elimde gördüğünüz bakın çiçekli bir orkidem var. Bu orkidelerim benim en az 5-6 yıllık orkideler. Bakın bir orkidenin çok yıllık olduğunu hava köklerine bakarak anlayabilirsiniz. Genelde hava kökleri uzun yıllar çok yıllık orkidelerde olur. Birkaç yıllık orkidelerin hava kökleri fazladır. Ve bazen orkidenin alt yaprakları bu şekilde sararır. Bu çok normaldir. Bunun nedeni ise orkidenin yeni yapraklar çıkarmasıdır. Şimdi ilk olarak bu orkidemi sulamadan önce kök rengine bakıyorum. Bakın kök rengi beyaz. Yani su ihtiyacı var demek. Birinci yöntemimiz daldırma yöntemi. Daldırma yönteminde büyük bir tabak alıyoruz ve içerisini bol su ile dolduruyoruz. Sizler su verirken bu tarz yöntemde orkidenizin büyüklüğüne göre kaseyi küçük ya da büyük tutabilirsiniz. Ben bu kadar su koyuyorum. İsterseniz tamamen de su doldurabilirsiniz. Bu yöntemde orkideyi en fazla 20 dakika bekletiyoruz. 20 dakika boyunca orkide ihtiyacı olan suyu alacak. Evet, 20 dakika beklettiğim orkidemi şimdi artık bu suyun içerisinden çıkarıyorum. Bakın kök rengi yavaş yavaş yeşile döndü. Orkide ihtiyacı kadar olan suyun hatta fazlasını aldım. Özellikle bu yöntemde iyice süzüyoruz. Bakın kesinlikle bu suyun içerisine günlerce bırakmıyoruz. Orkidemi aldım ve gördüğünüz üzere bir kenarda fazla içine çektiği suyun süzmesini bekleyeceğiz. Şimdi ikinci yönteme geçiyorum. İkinci yöntem benim en çok kullandığım yöntem. Bu yöntemde orkideye çok fazla su vermiyoruz. Sadece ihtiyacı olduğu kadar su vereceğiz. Bakın gördüğünüz üzere yine birçok hava kökü var.
hava köklerinin rengine bakmıyoruz. Zaten hava köklerinin rengi hep beyazdır. Saksı içerisindeki bakın köklere bakıyorum. Gördüğünüz üzere gri, beyaz, yani suya ihtiyacı var demek. O yüzden şimdi bu orkidemi tekrardan sulayacağım. Bu sulama yönteminde dikkat etmemiz gereken tek şey sadece belirli bir ölçüye göre vermek. Ben bunun için bakın 100 milimlik bir bardak kullanıyorum. 100 milim su aslında bir orkidenin ihtiyaç duyduğu sudur. Bu suyu orkide akşama kadar çeker. Yani günlerce saksı altında su kalmaz. Bakın bu kadar bir su ve orkide zaten bunu akşama kadar yavaş yavaş çekecektir. Eğer verdiğiniz su bir gün sonra saksı içerisinde kalmamışsa bu yeterli bir sudur. Fakat bir gün sonra halen saksı içerisinde su varsa bu orkidenize fazla su verdiğiniz anlamına gelir. Ben bu yöntemi deniyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Böylelikle orkide sadece ihtiyacı duyduğu suyu almış oluyor. Yanlış yapılan bir yöntem ise bakın orkideye rastgele su vermek ve bu şekilde suyun içerisinde günlerce bekletmek. Bu tamamen yanlıştır. Bu orkidelerin kök çürümesine sebep olan en büyük yanlış sulama tekniğidir. Kesinlikle orkidenizi böyle suyun içerisinde günlerce bekletmeyin. Hemen suyu dökün ve orkidenizi bu şekilde boş olan saksının içerisine koyun ve bol aydınlık bir yere koyun. Bakın bu şekilde doğru suladığınız zaman orkidenizin yaprakları hem daha canlı, daha yeşil ve de daha sert olacaktır. Ve bol bol yeni yapraklar ve yeni kökler çıkaracaktır. Gördüğünüz üzere bol bol yeni kökler çıkarıyor. Doğru sulanan bir orkide bol bol yeni kökler, yeni yapraklar çıkarır. Sağlıklı kök ve yapraklara sahip olan bir orkidede mutlaka çiçek dalı çıkarır. Bu yüzden sulama, aşırı sulama orkideleri öldürür. Bunu unutmayın. Şimdi üçüncü yöntem. Eğer orkidelerinizde yazın yapraklarını canlandırmak istiyorsanız ikinci yöntemde püskürtme yani yağmurlama yöntemiyle sulama. Bunun için ihtiyacım olan su ve bu suyu bir bakın püskürtme kabının içerisine koydum. Sizlerin de evinizde püskürtme kabı varsa bu yöntemi deneyebilirsiniz. Bu yöntem özellikle bahçede ya da bir balkonda yapılacak olan bir yöntem. Bu şekilde yaprakların hem üstten hem de alttan bol bol yağmurlama yöntemiyle su veriyoruz. Bu işlemi ben sabah saatlerinde uyguluyorum. Saat 9'da uyguluyorum. Kesinlikle öğlen sıcaklığında bu yöntemi uygulamayın ve direkt güneş ışığına maruz kalmasın. Açık havada zaten 1 saat içerisinde tüm yapraklar kuruyacaktır. Bu işlemi sadece ben yazın yapıyorum. Bakın kışın kesinlikle yapmıyorum. Bazı videoları izleyen takipçilerim özellikle yaz ülkelerinde yaşayıp sürekli orkideyi üstten sulama, bol bol yapraktan, gövde kısmından sulama yöntemlerini yapan takipçilerim var. Bunlar yanlış. Çünkü eğer benim gibi 4 mevsim yaşayan bir ülkede yaşıyorsanız kışın evde bu işlemi yaptığınız zaman orkideniz hızlı bir şekilde yaprak aralarında su biriktiği için ve aşırı nemsiz kaldığı için kökleri ve gövdesi çürüyecektir. Lütfen bu hataya düşmeyin. Her bir mevsim sıcaklığına göre orkideyi sulama yöntemleri değişmektedir. Bakın şimdi bu sulama yönteminde hem yapraktan hem de gövde kısmına biraz su verdim. Yani köklerine. Burada yapmamız gereken önemli püf nokta gövde yani yaprak aralarında biriken fazla suyu mutlaka bir peçete ile alın. Ben bunu sürekli uyguluyorum. Bu yöntemi yaptığınız zaman orkidenize hiçbir zarar gelmez. Zaten yaprakları hızlı bir şekilde suyu emecektir. Sizlere de bunu tavsiye ederim. Lütfen püf noktalara uymadan her gördüğünüz videoyu lütfen uygulamayın. Dediğim gibi yaşadığınız ülke, hava sıcaklığı, oda ısısı hepsi gerçekten çok önemlidir. Bunlara mutlaka dikkat edin. Evet gördüğünüz üzere bütün böyle yaprak aralarını kurutuyorum ve bu işlemi orkidelerinize haftada bir gün yapabilirsiniz. Bir balkonda ya da terasınızda mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Böylelikle orkidelerimizin yaprakları da sağlıklı olmuş oluyor. Püskürtme yöntemiyle sulamada dikkat etmeniz gereken orkidenin çiçekli olup olmaması. Çiçekli ise orkideniz kesinlikle çiçek kısmına su püskürtmeyin. Çünkü çiçeklerinde lekeler oluşur ve çiçekleri solabilir. Bu işlemi sadece yapraklara uygulamanız gerekiyor. Bu da yine önemli bir püf noktadır.
Ve şimdi son olarak sizlere yazın eğer tatile çıkacaksanız, uzun süre evde olmayacaksanız eğer orkidelerinizi nasıl sulayabilirsiniz bunu göstereceğim. Bunun için orkidenizin eğer hava kökleri varsa bu sizin için çok büyük kolaylık sağlar. Orkidenin hava köklerini bu şekilde büyük bir kasenin içerisine koyun ve içerisine bol su koyun. Ben bu kadar su koydum. Sizler eğer uzun süre evde olmayacaksanız daha yüksek bir tabak ve içini tamamen su doldurmanız gerekiyor. Ve orkidenin köklerini bu şekilde daldırın. Böylelikle orkidenin kökleri ihtiyacı olan suyu yavaş yavaş çekecektir. Ve orkidenizde siz evde yokken herhangi bir çürüme, solma meydana gelmeyecek. Bu yöntem çok faydalı. Sizlere mutlaka tavsiye ederim. Eğer orkidenizin hava kökleri yoksa şimdi bunu anlatacağım. Tatildeyken orkidelerinizin uzun süre su vermeden canlı kalabilmesi için bu yöntemde ip kullanıyorum. Özellikle hava kökü olmayan orkideler için bu yöntemi göstermek istedim. İhtiyacım olan bir ip, ipin su çekebilme özelliğinin olması gerekiyor. Bakın 4'e katladım ve bu şekilde birbirine doluyorum. Yakından da gösterirsem 4 kat yaptım. Ve hemen yine orkidemi su dolu kasenin yanına bırakıyorum. Hazırlamış olduğum ipin bir ucunu su dolu kaseye batırırken diğer ucunu orkide saksısının içine koyuyorum. Bu yöntemde orkide ihtiyacı olan suyu yavaş yavaş ip ile çekerek gerekli suyu alacaktır ve siz tatildeyken orkideleriniz ölmeden, çiçekleri solmadan ve yaprakları çürümeden bu şekilde yine aylarca kalabilir. Burada dikkat etmeniz gereken eğer uzun süre evde olmayacaksanız kasenin derin ve özellikle geniş olması gerekiyor. Böylelikle uzun süre orkideleriniz çiçekli kalabilir ve gördüğünüz üzere bol bol çiçek dalları çıkarıp bu yöntemde kendini yine gelişimini sağlayabilir. Bütün bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz bakın orkideniz bu şekilde bol bol çiçekli olur. Hem yaz boyunca bol çiçek açar hem de sağlıklı aktif kökleri olur. Bakın hava kökleri gayet aktif, uçları yeşil, yani bu orkidemizin sağlıklı olduğu ve neminin yeterli olduğunu gösteriyor. Umarım bu anlattığım püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.